Selamlar. Rakka'ya gidiyoruz. Bir de oradan bir vlog daha çekelim. Gelmişken size hemen hemen Suriye'nin yarısını gezdirdim. Daha ne istiyorsunuz? Yaklaşık 90 kilometrelik bir yolumuz var. Yanımda Faris var. Merhabalar. Faris Türkiye'de kaç yıl yaşamıştın sen? 12 yıl falandır. 12 yıl yaşadı. 12 yıldan sonra Suriye'de yaşama kararı aldı. Çok pişman oldu ama artık iş işten geçti. Gibi artık yaşanılabilir bir yer. Umuyoruz ki bütün insanların çok güzel, çok rahat yaşayabileceği bir ülke haline gelir burası. Yolda görüşürüz. روح ايوه خلينا نروح يعني. Şu an burada 500.000 Suriye lirası var arkadaşlar. Yani 2000 Türk lirası bozdurduk. 500.000 Suriye lirasına tekabül ediyor. Daha önce söylemiştim zaten bir önceki videoda da. Sınır bölgelerinin tamamında TL ve dolar üzerinden alışveriş yapabiliyorsunuz. Geçerli bu paralar. İçerilere doğru gittikçe yani şehir merkezlerine vesaire. Şu an Rakka'ya gidiyoruz. Rotamız Rakka. Rakka'da sadece Suriye lirası geçiyor. Yani 2000 Türk lirasına tekabül ediyor arkadaşlar. Bir ülkenin iktisadının çökmesi böyle bir şey. İnşallah yaşamayız. Burası Tel Abyad sınır kapısından yaklaşık 4 kilometre uzakta bir kasaba. Bir önceki Tel Abyad vlogunda büyük ihtimalle görmüşsünüzdür bu sokakları. Buralar Aynel Arus diye geçiyor. Orası için ayrıca bir vlog çekeceğim zaten. Siz Suriye'ye gelmeden Suriye'nin tamamını gezmiş olacaksınız. Bir de garip bir şey daha söyleyeceğim. Suriye'nin tırları vesaire Avrupa ve Türkiye'nin tırlarından çok farklı. Yani sıradan bir Suriye tırı yaklaşık yüküyle beraber yola çıktığında 70 ton bir tır. Bizim bir kamyonumuz gibi düşünün. Arkasında bir römork daha var. Suriyelileri biraz ifşa edeceğim. Bizim sahillerimizde nargile ve enerji içeceği içiyorlar ya. Burada da aynı şekilde. Ve bu özel bir enerji içeceğiymiş. Bu Suudi Arabistan'dan geliyormuş. Suriyeliler bildiğimiz gibi yani. Çok da şaşırmadık. هذا الساتر هنا كان الرباط. When? هنا هذا الساتر هي ممنوع كانت ممنوعة. Arkadaşlar bu gördüğünüz bölge size daha önceki videoda o toplu Suriye videosunda gösterdiğim bölgenin başka bir bölgesi. Normalde burası yasaklı bölge. Örgüt ve Türkiye arasında bir yerde. Burada da yine aynı şekilde YP çok fazla ribat noktaları var. Örgüte ait çevirme noktaları diyelim. Tabi aldılar. Bunların hiçbiri artık onların elinde değil. Hiçbirinin burada bir izi dahi yok. Artık komple Suriye devletinin elinde buralar. Ama o bölge bu bölge. Yani Türkiye'nin 30 kilometrelik bir alanı güvenli bölge ilan etmesinin ardından 30 kilometrelik bölge işte bu taraftan itibaren başlıyor. Bundan sonrası da örgütün elindeydi. Tabi sınırımızı temizledik. Geri kalan bu tarafta örgütün elinde kalmıştı. Yeni Suriye hükümetinin gelmesiyle de onların elinden alındı. Normalde haberleri takip edenler bilir. Konuşarak, anlaşarak bütüncül bir Suriye kurmaya çalışıldı. Yeni Suriye hükümeti tarafından. Ama örgüt uslu durmadı. Her seferinde insanların kişilik haklarına saldırılarda bulundular. Keskin nişancılar sivilleri katlettiler. Ve bunun gibi birçok nedenden dolayı Suriye hükümetinin artık canına tak etti ve Terrifat mıydı Faris? Neresi o böyle şeyde Eşrefiye? أشرف هاي Yok o Halep'te örgütün ilk çatışmalara girdiği yer. شيخ مقصود أشرفية. Şeyh Maksut ve Eşrefiye bölgeleri. Orada uslu durmadıkları için devlet işte bir operasyon başlattı. Operasyon 200 kilometrenin üzerinde bir alanı kapsadı. Bu operasyon neticesinde Rakka kenti, Tapka kenti, Deir ez-Zor kenti, Haseke kenti ve başka ne kalmıştı? Başka bir yer var mıydı? Kamışlı'nın şu an yani şöyle orada örgütün üyeleri oryantasyondalar. Hala da biz tamamen temizlenmiş bölge tamamen artık Suriye hükümetinin, Suriye devletinin elinde oldu. Bu şekilde terörden arındırıldı. Şu an birkaç bölge var. Onlar da nasıl neticelenecek bilmiyorum ama onların Kobani diye adlandırdığı ama asıl ismi Aynül Arap, Arapların gözü isimli bir kent daha var. Kamışlı denen bir kent daha var.
ve Haseke denen bölge. Bunlar hepsi vilayet. Bu bölgelerin de tamamen arındırılmasının ardından Suriye tamamen artık tek parça, topyekün bir devlet haline gelecektir. Tabii biz de bunu istiyoruz. Sonuçta dediğim gibi 800 kilometrelik bir sınır hattından bahsediyoruz. Onlarca gümrük kapısı var ve bu gümrük kapılarının tamamı Türkiye ile Suriye arasındaki ticari ilişkileri sürdürmenin bir aracı. Haliyle buralar tertemiz olduktan sonra Türkiye'nin ihracatı yönünde, Türkiye'nin ithalatı yönünde, sınır bölgesindeki şehirlerin, vilayetlerin kalkınması yönündeki çok büyük yatırımların önü açılır. O yüzden biz de istiyoruz. Yani aslında terörsüz bir devlet olmasının en çok isteyenlerinden biri de bizim olmamız gerekiyor. Türkiye'de yaşayan insanlar olarak. Arkadaşlar şimdi biz Tel Abyad'dan Rakka'ya doğru gidiyoruz yolda. Yolda giderken yanımızdan bir Mercedes geçti. Faris dedi üf bu araba ne kadar güzel falan bu kadar böyle bir araba aradı vesaire. Bunun muhabbeti döndü ama bayağı konuşuldu araba hakkında. Ben konuşmadım, o konuştu. Araba arıza yapmış, yolda duruyor. Arkadaş da kem göz deyince de Paris. Buraya girdiğimden beri buradaki insanlar o kadar cömert ki dışarıda hiçbir şekilde yemek yiyemedim. Haliyle fiyatlarının olduğunu bilmiyorum. Bugün işim var diyerek kaçtım. O şekilde ancak bir gezi düzenleyebiliyorum kendi başıma. Onun haricinde video çekmek isteme sebebim, girdiğim her yerde benim yerime ödeme yapmaya çalışıyorlar ve bu da hoşuma gitmiyor tabii ki. Sonuçta bir insanlara eziyet vermeye gelmedik. Ama şimdi şey yapacağım, sinek geldi. Saat bir lokantaya gidip yemek yiyeceğiz. Ama hafif bir şey arıyorum. Buradaki insanlar sadece etle besleniyor sanırım. Şu an Furusiye denen bir yerdeyiz. Faris'le Furusiye'deyiz. Kahiye'ye gel. Sokaklar ve caddeler bu arada bayağı yoğun yani. Şarayı sevmiyoruz diye bağırıyor. ما نحب الشهرة. Ha, şöhreti sevmiyoruz. Anladım. يبقى الأمل ساكن بالأحلام نمشي وخطواتنا ما تنكسر والريح تعرف كل الكلام ليل السفر شاهد علينا والصبح يضحك في عينينا كل محطة تكتب عمر وكل نهاية بداية لنا يا درب خذ روحي وين ما تريد خلي خطاوينا تغني وتزرع الفرح من جديد يا درب كل الدنيا تمشي معانا. Bakın böyle bir manzaradan şimdi nereye gideceğiz? Aradaki uçurum farkı göreceksiniz. Yıkıntılar var. Bu berbat görüntünün arkasından bakın şimdi sizi nereye çıkarıyoruz. Kadim tarihin en önemli yerlerinden biri. Harun Reşid'in gözbebeği, ikinci başkenti, güzeller güzeli Rakka. كم باب سكر بوجه الريح وكم باب فتحت المفاتيح. Burası böyle bir yer. الريس عروس. Burada bulunduğumuz yerde düğün çekimleri yapılıyor. Buradan gel. Ama kendi memleketimiz olmadığı için ne yapacağımı bilmiyorum yani. Çekim yapsam mı yapmasam mı diye bir ikilemde kaldım. Bakalım eğer çekebilirsek büyük ihtimalle çekim yapacağım. Size biraz önce bahsettiğim lokantadayız şu an. Böyle kafe ve restoran olarak işletiyorlar ama güzel, nezih, tatlı bir yer. Buraya gelirseniz burayı ziyaret edebilirsiniz. Fiyatlar hakkında hiçbir bilgim yok. Ama manzarası güzel bir yer. وكم باب فتحت المفاتيح تعلمنا نصبر ونبتسم ونكتب العمر
بالتسابيح. لا المال يبقى ولا الجاه، يبقى الأثر ويبقى الله، واللي يحب الخير للناس يبقى اسمه فوق الأفراح. مهما تعبنا ما نميل. طيبان. Şimdi yöresel olarak Rakka'ya ait ne yemek var diye sordum ama karışık kebap tarzında bir şey getirdi. Fiyatı konusunda hiçbir bilgim yok. Çıkışta sürpriz gelecek bize ama çok fazla bir şey tutacağını da sanmıyorum. Size şöyle yemeği göstereyim. Şurada karışık kebap var. Şurada Türkiye'de bu gözleme sayılıyor herhalde. Bilmiyorum, ben çok hakim değilim yemeklere. Burada çiğ köfte var. Ben bir Urfalı olarak burada bu çiğ köfteyi yemek istemiyorum. Bu rengi sarı arkadaşlar. Çiğ köfte biliyorsunuz. Biz Urfa'ya böyle siyah oluyor bu. Tamam, bir bakalım. Kimse görmeden. Çok fazla rüzgar var. Telefon sallanıyor. Tripodu getirmeyi unutmuşum. Arabada kalmış. Yani yemekler genel itibariyle güzel. Ben kamera karşısında yemek yemeyi sevmiyorum. Yemeği bitirdikten sonra tekrar şaka yapıyorum. Çiğ köfte hariç her şey güzel. Çiğ köfte ama çiğ köfteye benzemiyor. O yüzden yani. Problem ben değilim. Problem çiğ köftenin kendisinde. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu çiğ köfteye benzemiyor. Bu biraz daha kısır gibi bir şey. Hatta bu çiğ köfte, bu pişmiş köfte. Onun dışında her şey güzel. Fiyatı hala bilmiyoruz bu arada, bakalım. Şimdi biz çay istedik. Burada bütün kafeler, bütün restoranlar size çayı şöyle demlikte veriyor arkadaşlar. İstediğiniz kadar için ve ücretsiz. Para almıyorlar. Yanında ek olarak kakule. Bunu bilmiyorum, biliyor musunuz ama Urfalılar bilir. Mırraya koyduğumuz heyl. Bu kakule. Yanında tarçın. Bunu çayınıza ekleyebiliyorsunuz. Ben Türkiye'de de bu arada çaya bunları kullanıyorum normalde. Çayı çok güzel yapıyor. Size tavsiye ediyorum. Evet, bu restorana şu an puanım bayağı yükseldi benim. 10 üzerinden 9. Hala bir puan kırık. Ama güzel. Çünkü çayı seven bir milletiz. Bize de böylesi yaraşır. Çay sayırız yenmez. هاي صار كم كاس تشرب؟ Hatta انت عجل صاير سوري. مو سوري. سوري برو ماكس. لا ما شاء جاي الله يا. جابر. بيها شو اسمه هذا المتحف. متحف شنو؟ مكتبه. متحف ما اعرف شو بيها وراك بايقين المتحف. Ha, müze. Az önce yediğimiz yemek için 447.500 Suriye lirası ödedik. Yani bu da 2000 liraya tekabül ediyor. Bakın arkadaşlar, az önceki yemek şu kadar para. Rakka videosunun sonuna doğru gelirken
5 yıldır görmediğim, daha önce de Türkiye'de 10 yıl boyunca beraber zaman geçirdiğim, çok sevdiğim bir arkadaşımın yanına gidiyorum. Kendisi 5 yıldır Rakka'da. Rakka'ya gönüllü geri dönüş yaptı. Videoyu bu şekilde bitirirken sizlere Rakka gezinizde, Suriye gezinizde iyi gezmeler diliyorum. Umarım umduğunuzu bulursunuz ve umarım bu video sizin için faydalı bir video haline gelmiştir. Biraz yüzeysel oldu ama hem ben acemisiyim, hem Rakka'nın acemisiyim, hem vlog işinin acemisiyim. Zamanla tabii ki ben de kendimi geliştireceğim. Sizin güzel yorumlarınızla, sizin tavsiye ve önerilerinizle kendimi ve videolarımı geliştireceğim. Videomu buraya kadar izleyen herkese canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. Şlonek. شلونك؟ عليكم شو اخبارك؟ شو يصير لك الزلمه هذه ايش بك؟ الله خيرك على راسي والله. السلام عليكم Aleyküm selam. شلونك والديك؟ حيا الله اخبارك ان شاء الله Bahsettiğim şerefsiz Suriyeli bu. Lazım Kalat YouTube ya. Ve son olarak Rakka videomuzun sonuna geldik. Burası ilk özgürlüğüne kavuştuğunda insanlar burada kutlamalar yapmıştı. Rakka özgürlüğüne kavuştuğunda ilk müjdeyi buraya verdiler ve burası Davarun Naim. Naim Kavşağı diye geçiyor. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Beğenirseniz, abone olursanız ve yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Tekrar